Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir önceki video gibi ufak bir çanta çalışması yaptım. Gene polyester rafya ipi kullandım. Gene pamuk ip kullandım. Bu sefer bel çantası ama gene biz çapraz kullandığımız için çapraz çanta diyelim. E, Bu şekilde çok güzel bir çanta oluştu. Ben bu malzemeyi, şu rafyayı daha çok üründe kullanacağım. O belli oldu. Harika bir malzemeyle karşılaşmışım gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi başlayalım. Gene aynı malzemeyi kullanarak bir ufak çanta daha yapmak istedim. Gene polyester rafya, gene pamuklu kalın ip. Bunlar benim kiloyla aldığım ipler. Ama aynı özellikte yüncülerde, tuhafiyelerde bir sürü marka çıkartıyor böyle ipler. Bulması kolay. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Şimdi 4 motiften oluşan bir çanta öreceğiz. Ufak bir çanta. Gene 2,5 milim tığ kullanıyorum. 13-14 santim kadar bir kare. 4 tane kare parça örüyorum. 13-14 santim olana kadar zincir çekiyorum. Evet, 37 tane zincir çektim. Şimdi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire diğer bundan önceki videodaki çantayı örerken aynı şekilde bunu da öyle örüyoruz. Bir tane atlıyoruz, bir tane örüyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine. Aralarda bir zincir kalıyor. Bir tane atlayıp diğerine. Sıra sonunda 1, 2, 3 zincir dönüyorum ve trabzanların üzerine. Yine araya bir zincir, trabzanların üzerine. Bir üst sıraya çıkarken 3 zincirle. Bu şekilde tamamlıyorum. 17 kafes, 13 kafes. Örgü bu şekilde devam ediyor. O yüzden şu ikili trabzanlar ve aradaki tek zincir kare olmaya müsait olmadığı için 17 kafesin üzerine 13 sıra örerek kare haline getirdim. Yani 17 trabzana 17 trabzan örmedim. Yani kafesi genişletmemek için, daha iri kafes yapmamak için bu şekilde ördüm. Şöyle koyarsak üst üste tam bir kare. Şimdi bunun üzerine hemen ilk desenimizi örelim. Sonra bundan 3 tane daha örüyorum. Bundan önceki videoda deseni şuradan başlayıp hiç ipi koparmadan takip etmiştik. Fakat bu parça parça olduğu için hepsini tek tek öreceğimiz için böyle bir desen takibine ip koparmadan örmeye gerek yok. 6 milim tığ kullanıyorum kalın ip için. Umarım görünüyordur. Herhangi bir yerden ilmek alıyoruz. Önce şöyle içinden şu örgünün içine batıyorum. Burada sabitliyorum ipi ki örmesi rahat olsun. İlk kafese, yani sağlamlaştırdığım kafese batıyorum. Şuradan da ayarını yapıyorum. Şöyle çekerek ve her kafese zincir örgüsü yapıyorum. Şöyle hafif çekerek tutun.
kafes genişliğinde olsun ilmekleriniz ki şuradaki zemindeki örgü küçülmesin. Bunu sıkarsa hiç güzel olmaz. Hem de santim kaybedersiniz. Daha ufak bir parça olur. O yüzden mümkün olduğu kadar kafes boyutunda ilmekler. Şimdi son kafese de çeviriyorum. Devam ediyorum. Böyle bu şekilde dönüyorum. Dönüyorum. Sonra buradan ve gene aynı şekilde döne döne ortada bitiriyorum. Şuradan başladım. Şimdi başladığım nokta bir altına. Bir altındaki sıradan devam ediyorum. Çok kolay bir örgü. Biraz hayal dünyanızı geliştirecek, renklerle oynamayı çok zevkli hale getirecek bir örgü. İstediğiniz genişlikte örebilirsiniz bu kafesleri. İstediğiniz kalınlıkta iplerle, istediğiniz deseni yaratabilirsiniz. İnternette çok fazla desen var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben en basit desenden başladım. Bu örülmesi gerçekten çok kolay. Bundan sonra biraz daha karmaşık, biraz daha batik iplerle çalışmak istiyorum. En azından şöyle bir mantığını kavramak istedim. Hem ipi görmek istedim. İp çantanın içinde nasıl duruyor? Rengi güzel efekt veriyor mu görünüşe diye bakmak istedim. Gerçekten de beğeniyorum. Ördükçe daha çok beğeniyorum. Güzel bir malzeme olduğunu düşünüyorum. İyi ki karşıma çıkmış. Şimdi bundan sonra artık renkli olanlarından da alacağım. Harika plaj çantaları yapacağız bu sene. Bu arada sesim kötü. Hafif bir soğuk algınlığı. Kusura bakmayın o yüzden. Devam ediyorum. İpi burada kesiyorum. Sonra içeri alıyorum ve içinden yürüterek kaybediyorum. Bu şekilde 4 parça çalıştıktan sonra şöyle göstereyim. Şöyle bir görüntüsü olacak çantanın. Şimdi bunları birbirine ekleyerek birleştirelim. Şu kenarı bu parçaya, arka kenarı da bu parçaya dikerek birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ilmekleri tam karşı karşıya getirerek dikiyoruz. Çok sıkmıyoruz, çok gevşek de bırakmıyoruz.
Beyaz iplere hiç batmadan sadece rafyaların üzerinden dikiyoruz. Şimdi şu şekilde burayı birleştiriyorum. Sonra gene bu parçayı buraya, bunu da arkaya birleştirerek tamamlıyorum. Evet, dikişi bitirdim. Şimdi şuraya kısa bir sap öreceğim. Buradaki kemer aparatını oraya tutturabilmek için, yani çantanın sapını uzatabiliriz, kısaltabiliriz diye düşünüyorum. Ama siz tam ölçü alarak hiç aparat kullanmadan da yapabilirsiniz. Bir daha sıkıştırıyorum. 3 zincir. Şöyle bir tane atlayıp diğerine arada mesafe bırakıyorum. Bir zincir. Gene şurayı atlıyorum. Diğerine. Üç zincir çeviriyorum. Trabzana bir zincir. 3 zincirle çıktığımız trabzanın ortasındaki zincire, aralarda bir zincir kalması gerekiyor. Bu şekilde biraz daha örerek örgüyü bitiriyorum. Şöyle aparatı yerleştiriyoruz. Ortasındaki demire şuradan dikiyoruz. Bu şekilde diktikten sonra şöyle gene beyaz iple şuradan sabitliyorum. Ve aynı noktada, yani hemen yanındaki boşluktan ilk ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde. Yan boşluğa geçiyorum. Aynı ilmeğin içinden şuralarda yürüterek kaybediyorum. Şimdi karşı tarafına gene aynı bu şekilde ikili kutucuklarla uzun olan bölümü yapacağız. Kendi bedeninizi ölçerek ne kadar uzunlukta istiyorsanız aşağı yukarı o uzunlukta yapın. Birazcık da pay verin. Şurayı da hesap edin tabii ki. Şuradaki uzunluğu da. Ona göre bir ölçüyle diğer sapı örelim. Sapın uzun tarafını da aynı şekilde ördükten sonra şöyle
Kemer aparatı da iyi oldu. Ayarlayabilmek için istediğimiz gibi. Şimdi burada sarı aparat kullandığım için elimde mevcut olan fermuarları kullanamıyorum. Çünkü metalleri beyaz ve başka renklerde var. Sarı maalesef elimde kalmamış. O yüzden dikemedim. Astarını diktirmek için zaten terziye götüreceğim için orada hallederiz diye düşündüm. Artık bundan sonrası terzinin işi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin de aklınızda böyle değişik örgüler, değişik renkler mutlaka canlanmıştır. Buradan en basit şekliyle buradan yola çıkarsanız neler üretebilirsiniz siz de. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene işinize yarar, emeğinize değecek videolardan biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.